Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda kolaylıkla örebileceğiniz çok şık, kibar bir iki şiş patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle babet formunda bir model olacak. Ve gerçekten çok kolay bir model olacak. İlk defa örgüye başlayanlar da kolaylıkla örebilirler. Ve her ayak numarasına uygulayabilmesi de oldukça kolay. Gerekli malzemelerim 3 mm 2 adet şişim var. 2 renk patikli ipim var. Öncelikle bu rengimle örmeye başlıyorum. İpimi ben boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Tek şiş üzerine ilmek atarak başlıyorum. İlmeklerimi tek tek sayıyorum. Böyle 22 adet ilmek atalım. Evet, şöyle ilmekleri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane ilmeğim var. Benim bu yaptığım patik 36, 37 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için 2 ilmek fazla eksik yapabilirsiniz. Burası örgümün arka yüzü. Başlangıç ipim burada. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime geçiriyorum. Ve bir sonraki ilmekleri ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar gidelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. Yine ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeğe geldiğimde düz öreceğim ki neden bu şekilde yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Aradaki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri hem örgünün arka yüzünde hem ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum ben. Bakın bir diş haroşa sırası oluşturdum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturalım. Toplam 28 diş haroşa sırası olana kadar devam edelim. 28. sırayı örgünün ön yüzünden ördükten sonra farklı bir renge geçiş yapmak için bekleyelim. Evet, sıralarımı tamamladım ben. 28 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle arka yüzünü çevirdiğimde krem rengimi alıyorum. Ve krem rengime geçiş yapıyorum. Renk geçişlerinde ilk ilmeği örelim. Böyle ilmekleri ters olarak örüyorum ve devam ediyorum. Arka yüzünü tamamladım. Şimdi ön yüzüne geçiyorum. Yine devam ediyorum. Haroşa örgüyü kullanıyorum. Şöyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bir diş haroşa sırası krem rengimle tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum ve diğer renge geçiş yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgünün tekrar ön yüzüne geldim. Bir diş haroşa sırası krem rengimle örmüştüm. Şimdi bu rengimle örüyorum. Şöyle devam edelim. Bir diş haroşa sırası da bu şekilde ördüm. Şimdi yine örgünün arka yüzüne geçince krem rengime geçiyorum. İplerimi kesmeden ilerliyorum. Bir krem rengimle bir bu rengimle haroşa sırası örerek ilerliyorum. Şöyle göstereyim size patiğimizde de. 1, 2, 3, 4, 5 defa krem rengimle ördükten sonra diğer rengime geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa sırası örüyorum bu rengimle. Sonrasında krem rengime geçiyorum. Yine krem rengimle 1, 2, 3, 4, 5 defa ördükten sonra
diğer rengime geçerek haroşa sıralarını örmeye devam ediyorum. Şimdi şu kısımdaki sıraları bir örelim. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle krem renkli kısmı örüyorduk en son. 1, 2, 3, 4, 5 defa krem renginde ördükten sonra diğer rengime geçtim. Onunla da 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa sırası ördüm. Sonrasında tekrar krem rengime geçtim. Yine bir krem bir diğer rengimizle örerek 1, 2, 3, 4, 5 defa krem rengimle ördükten sonra diğer rengimle örmeye devam ettim. Artık krem rengimi burada bıraktım. İpimi kestim. Şu şekilde burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi 28. diş haroşa sırasını örgünün ön yüzünden birlikte öreceğiz ve ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü bitirmiş olacağız. İlmeklerimizi nasıl kapatıyoruz? Şöyle 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle 2 ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir kere ters olarak ördüm. İpimi şöyle kısa kesiyorum. İlmeğimi çektim. Örgüyü tamamlamış oldum. Bu şekilde bitirdim. Evet, şimdi şu kenar kısımdan ilmek çıkartacağım ben. Şöyle bu taraftan da bu taraftan da çıkartabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Yine bu şişlerinizi de kullanabilirsiniz. Ben böyle misinalı şiş kullanacağım. Şöyle bakın, kenarda böyle her sıra başında bir ilmek var. Kendimden taraftaki ilmeği alıyorum sadece. Ben bu şekilde yapıyorum. Sizler örerek de ilmek çıkartabilirsiniz. Tığ yardımıyla da nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Her sıranın başında bir ilmek var. Kendimden tarafta olan ilmeği çıkartıyorum. Şöyle şişimi alıyorum böyle. Bakın böyle. Haroşa sıralarını takip ediyor zaten ilmekler. Böyle sıra sonuna kadar alalım. Şöyle bütün kenardaki ilmekleri aldım. Şöyle arka yüzünü çevirdim. Krem rengimle devam edeceğim. Şöyle bir ilmek attım. Buraya krem rengimi bağlayabilmek için bu şekilde yapıyorum. Bir ilmek atıyorum. Bu ilmekle buradaki ilk ilmeği, ikisini birlikte ördüğümde krem rengimi de buraya bağlamış oluyorum. Şöyle ters olarak örmeye devam edelim. Tüm ilmekleri ters öreceğim. Böyle devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. 25 ilmeği böyle tek tek örelim. ...25 tane ilmeği böyle tek tek ördüm. Şimdi 25 ilmek kalana kadar 2 ters örüyorum. 2 ilmeği birlikte alıp ters örüyorum. İlmekleri eksiltmeye başladım. Böyle 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. 2 ilmeği birlikte ters öreceğiz. Bu şekilde 25 ilmek kalana kadar devam edelim. Böyle 2 örerek geldim. Burada en son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmeğim kalmış. Burada da 26 ilmek oldu. Böyle bunları tek tek örelim. Sırayı tek tek örerek tamamlayalım.
örgümün arka yüzüne geçiyorum. Burada ilmeklerin tamamını tek tek öreceğiz. Arka yüzünde eksiltmemiz yok. Tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Yine 25 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. Şöyle devam edelim. Tek tek örelim. Tek tek ördüm 25 ilmeği. Şimdi şu 2 ördüğüm ilmekleri yine 2 örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Yine ilmekleri eksiltiyorum. Bu 2 ilmeği de birlikte ters olarak ördüm. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 ilmek kaldı bu sefer. Bunları tek tek örelim. Bu ilmeklerimi tek tek örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Burayı tamamladım. Şimdi ilmekleri yine tek tek örerek örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, bakın 1-2 diş haroşa sırası olmuş. Şimdi üçüncüyü örerken ilmeklerimi kapatacağım. Elimde toplamda 59 tane ilmeğim var. Buradaki ilmek sayısı 59, 58, 60, 61, 62 olarak kalabilir. Şimdi 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle yine ilmeklerimizi kapatarak örgümüzü tamamlayalım. Şöyle son bir ilmeğim kaldı. İpimi biraz uzun keseceğim. Krem renkli kısmı bu ipimle dikeceğim. Şöyle ipimi çektim. Bu şekilde patiğimin örülmüş bitmiş hali bu şekilde olacak. Şöyle ikiye katlayıp dikebiliriz artık. Şöyle şu krem renkli kısmı bu ipimle dikeceğim. Geri kalan rengi yine aynı rengiyle dikeceğim. Kısmın dikimini tamamladım. Şöyle diğer rengimi bağlayacağım. Sonrasında şöyle ilmekleri karşılıklı alarak şöyle dikeceğiz. Şu şekilde yine alt kısmı da bakın içte kalan ilmekleri alarak şöyle dikeceğiz. Şu uç kısma kadar dikelim. Evet, patiğimin bakın bu şekilde dikimini de tamamladım. Ayakta duruşu bu şekilde. Taban kısmı şu şekilde. Buraya pompon, püskül yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde ipi vurarak da böyle kurdale yapabilirsiniz. Puf çiçek de yapabilirsiniz. Bu şekilde sade de kullanabilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neden? İmza atmanız gerekiyor. Müdürün odası. Evet, sizle görüşmek istiyormuş. Özellikle nokta